Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım, ballarım. İşte yine karşınızdayım. Bakın size söz verdiğim gibi düzenli videolar devam edeceğim. Gerçekten sadece tatil değil. Bu sebepten dolayı 2 haftalık minnak bir ara verdim canlarım. Ancak şu anda çok iyiyim, çok motiveyim. Tamamen YouTube'a hazır bir şekilde enerjimi topladım geldim arkadaşlar ve gündemde cayır cayır dönmemle birlikte şak şak haberler geliyor yani. Dilan Polat serbest kaldı arkadaşlar. Şu an saat gece 2. Ben bu videoyu yarına yetiştirmek için şu anda bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Dilan Polat serbest kaldı, onu konuşacağız. Safiye Soyman'ın linçlerini konuşacağız. Biliyorsunuz ki evladını kaybetti. 20 gün önce oğlu Harun, MS hastası oğlu Harun kaybetti. Buradan başsağlığı dileklerimi iletmiş olayım. Gerçekten Allah sabır versin. Yani her acı farklıdır. Hepsinin kanayan yeri farklıdır derler ama hani evlat acısını hiç tabii ki de bilmiyorum. Lakin ne bileyim hani tahmin edebiliyorum diyorum ama onu da tahmin edemiyorum. Ama neyi görüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çok iğrenç bir kitlenin olduğunu görüyorum. Yani yazılan yorumlara inanamıyorum. Hepsini konuşacağız arkadaşlar. Beril Pozan ve Ersin Arıcı evlendi arkadaşlar. Onu konuşacağız. Dizide Apsun dedik. Apsun olmadı ancak Beril ve Ersin oldu canlarım. Hepsini konuşacağız. Girişi daha fazla uzatmıyorum. Gayet yüksek bir şekilde direkt konulara dalmak istiyorum. Yalnız videoma geçmeden önce ufacık bir hatırlatma yapacağım canlarım. Kanalımla yeni karşılaşırsanız eğer abone olursanız çok mutlu olurum. Abone ol kısmının yanındaki zili açarsanız videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ve de Instagram hesabımda şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bana dilediğinizi yazabilirsiniz. Düzenli takipçilerim bilirler ki her mesajı oradan cevap veriyorum canlarım. Girişi daha fazla uzatmıyorum. Başlasın videomuz. Evet canlarım, bağlarım. Şimdi Dilan Polat'la başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın buradan bana kızanlarınız olabilir ama kızmayın. Benim şu anda Dilan'la ilgili merak ettiğim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bir, ilk story ne zaman gelecek? 4 gözle bekliyorum. 2 arkadaşlar, ilk kime tükürecek? 4 gözle bekliyorum. 3, Kur'an, seccade, namaz storiesi ne zaman gelir? 4 gözle bekliyorum arkadaşlar. Neydi, kaçta kalmıştık? 3, 4. Bakın 4 çok önemli. Şule, Dilan'ın kıyafeti. Bakın çok önemli değil mi? Yani gerçekten benim için şu anda bakın, Dilruba şu anda tutukluysa ve Dilan Polat serbest kaldıysa şu anda henüz, bakın beraat etmedi bu arada, serbest kaldı sadece. Benim merak ettiğim bu arkadaşlar. Bu yani. Ben şu an bunu merak ediyorum. Dilan ne zaman tükürecek? Şöyle ne oldu? Namaz seccade tesbih storiesi ne zaman gelir? İlk story ne zaman gelir? Bak gerçekten merak ediyorum bu arada. Yani bunu merak etmeme gülüyorum. Aslında bakın buradaki olay bu. Şimdi şaka bir yana. Merak ettiğim doğru. Onu demiyorum. Ancak şaka bir yana. Ben kendi gözümle bir Türk vatandaşı olarak bir durum tespiti yapayım. 40 yıl hapis isteniyordu. Sonra işte avukatı tarafından falan tutuksuz yargılanmasını istendi. Savcı da savcı 40 yıl hapis istedi. Masak raporu, serbest kalabilir dedi. Yani birileri serbest kalabilir dedi. Serbest kalmasını istedi. Birileri 40 yıl hapis istedi. Sonra tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sonra buna itiraz edildi falan filan da. Sonra da arkadaşlar serbest kaldı. İtiraz ettikten sonra işte serbest kalabilir dendi. Yurt dışı yasağı var bu arada. Yurt dışına kaçma durumunun hani şey olmasın diye, öyle bir durum olmasın diye. Şimdi benim gözümde arkadaşlar Türk adaletine güvenim sonsuz. Detayları bilemeyiz. Ama hani bir şey şeffaftır ve bir şeyler de şeffaf değildir ya. Şeffaf olmayan kısım çok fazla gibime geliyor. Yani çünkü bu artık hani kamuya mal olmuş denir değil mi? Kamuya mal olmuş bir dava. Dilan Polat artık bilinen tanınan bir isim. Bugün ana haberlerde bile Dilan Polat serbest mi, içeride mi, serbest kaldı mı, kalacak mı, kaldı şeklinde bugün de bütün ana haberlerde de verildi.
Doğal olarak hepimiz bunu artık düşünüyoruz, sorguluyoruz, konuşuyoruz vesaire vesaire. Nasıl bu kadar çok konuşulur olabiliyor? Bunu da anlamıyorum. Sanırım sosyal medyadaki aşırı etkileşiminden dolayı ve etkileşim kaynaklı sürekli konuştuğumuz için şu anda gündem olduğu için, yani bu benim için de geçerli bu arada. Şu an gündem olduğu için ben de bunu konuşuyorum. Gündem olmasa ben neden Dilan Polat'ı konuşayım bu kadar çok yani. Bir sürü insan içeriye giriyor, dışarıya çıkıyor vesaire. Şimdi şunu diyecektim bakın. Şimdi bir itirafçı vardı ya, daha dün itirafçı vardı işte, iddiaları vardı. Bu itirafçı tutuklananlardan biriydi. İşte bir şeyleri ortaya çıkıyor. Yani o kadar çok fazla şeffaf olmayan kısım var ki, oturmayan şeyler var ki. Bakın vergi falan da denilmiş de yorumlarda. Vergi suçundan kimse yatmaz arkadaşlar. Üzerine olan her şey el konulur, sigortalı bir işe çıksa işte maaşının şu kadarı kesilir falan ama vergi suçundan bildiğim kadarıyla içeriye yatma olayı olmuyor. Bildiğim kadarıyla diyorum, altını çizerek yine söylüyorum, ben hukukçu değilim. Sadece burada yorumluyorum okuduğum, gördüğüm haberleri o sebepten dolayı. Hani bu durumlardan dolayı ve bu soru işaretlerinden dolayı ben bunu hani bir şey diyemiyorum. Serbest kaldıysa elbette ki serbest bırakan savcımızın, hakimimizin, işte hakimlerimizin bir bildiği elbette ki vardır. Bir sebebi elbette ki vardır ve buna son saygımız ve güvenimiz de sonsuzdur diyorum. Hani bu sebepten dolayı da kurcalamıyorum. Yani kurcalayamam zaten. Kurcalayamam zaten. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar benim için Dilan Polat davasında story ne zaman gelir? Namaz seccade video ne zaman gelir? Tükürük ne zaman gelir? Şule ne oldu? Benim için soru işaretleri budur. Dilruba'ya da madem adını aldık, bu değinmek istiyorum. En kısa sürede serbest kalmasını diliyorum arkadaşlar. Sizlerin de dilediğinize eminim. Tahliye anına gelmek istiyorum. Bu Polatgillerde şey var arkadaşlar. Her şey, ama her şey çok büyük yaşanıyor bakın. Her şey. Yani nasıl söyleyeyim size? Sıla çıktı, çığlık atıyor. Halay çekerek çıksaydı eğer o arabadan Dilan Polat, size yemin ediyorum garipsemezdim. Ama Dilan Polat arabadan böyle, nasıl söyleyeyim size? Hani bir şey diyemiyorum yani, o tepkiler çok tuhaf geliyor. Bakın, sevinmesi çok normal. Kimsenin sevinmesine, üzülmesine ve acısına, yaşayış şeklini ben asla ve asla yargılayan biri değilim. Burada da kesinlikle yargılamıyorum. Sadece ve sadece tepkileri çok anormal buluyorum. Yani nasıl söyleyeyim size, hani şey gibi yani, bir tuhaflık var gibime geliyor. Yani size de öyle gelmiyor mu? Oradan çıkıyor, o çekiştiriyor, o çekiştiriyor. Sevinmesi çok normal. Ve çok alakasız kişiler oradaydı. Orada gazetecilerin olması çok normal. Aylardır konuşulan bir dava. Kaldı, girdi mi çıktı mı, çıkacak mı falan filan. Kardeşi çok normal. Evlatları çok normal. Ailesi, akrabaları, bakın bunlar çok normal ama. Çok normal ama yani. Ne bileyim, çok, çok ilginç bir kalabalık ve çekiştirme durumu ve haykırma durumu. Bilmiyorum, bana her şey çok büyük ve çok anormal geliyor. Sıla'da da aynı şekilde olmuştu. Bu arada ben Can'ı o kadar da kötü görmedim arkadaşlar. Zaten çok zayıftı. Verse en fazla vermiştir 5 kilo. Taş çatlasın. Zaten zayıf olduğu için onun verdiği 5 kilo normal birinin, ortalama kiloya sahip birinin verdiği 3-5 kiloyla bir durmaz, ekstra böyle bir kan çekilmesi durumu oluyor çünkü. Çok normal yani, evlatlarından ayrı kalmış, o kadar ağlamış, üzülmüş, altınları, dolarları saçarken havalara, paraları çuvallarla saçarken havalara, şak diye dört duvar arasına girmiş. Yani bir zahmet kilo versin yani, hani ya da alsın, yani bir değişiklik olması lazım yani. Her şey değişmiş. Hayatı birden buradan buraya düşmüş. Onda değişiklik olmayacak da ortalığımız yerde burada yorumlarken bizde mi olacak yani? O sebepten dolayı çok da bir tuhaflık görmedim canlarım. Yorumları çok, bu arada çok fazla yorum almış. Yani halktaki tuhaf bir öfke demeyeceğim bu sefer. Yani halktaki öfkelenme durumunu
normal buluyorum yani, gayet tabii ki de normal. Onca şeyler konuşuldu, onca ithamlarda bulundu. Yani birden bir sürü dava varken, hakkında çatır çatır davalar varken, birden teker teker patır patır davalar yok oldu. En sonunda da serbest kaldı. Tabii ki de insanlar bunu sorgulayacak diyorum canlarım. Neyse, çok bile vakit ayırdık bu davaya. Ve arkadaşlar, Safiye Soyman'a geçmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki 20 gün önce, 21 gün önce, tabii ben videoyu paylaştığımda artık 21. gün olacak canlarım. Safiye Soyman'ın oğlu MS hastalığına sahip olan 52 yaşındaki Harun isimli oğlu vefat etti. Allah yerinde dinlendirsin. Rabbim mekanını cennet etsin diyorum. Allah ailesine sabır versin. Allah annesine, Safiye Soyman'a sabır versin. Hiçbir acının yaşayış şekli bence yargılanmamalı. Kimi insan çok ağlar, kimi insan çok güler, kimi insan çok nötr olur, çok çalışır, kendini işe verir. Herkesin yaşadığı acıyla ve üzüntüyle baş etme şekli çok ama çok farklıdır ve bu durum asla ama asla kimse tarafından yadırganmamalıdır. Safiye Soyman oğlunun vefatı üzerine 20 gün sonra sahne alması öyle büyük bir tepki almış ki, sanat camiasından da herkes Safiye Soyman'ın yanında olmuş. Bakın, düşünün ya, bir fabrika çalışanı düşünün. İşte bir ailesinden birini kaybeden bir fabrika çalışanı. O kurum kaç gün izin veriyor? 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün, 2 hafta. Kaç gün izin veriyor? Bir ay izin veren bir kurum var mı? Ben anlamıyorum. Yani bu bir. İkincisi, en başta da dediğim gibi, herkesin acı yaşayış şekli ve onunla baş etme şekli farklı ya. Şimdi simit satan biri simit satmaya hayatına devam ediyor ya, hani çalışmaya. Ne bileyim, işte fabrika çalışanı, bir öğretmen, bir memur. Şimdi Safiye Soyman'ın mesleği bu arkadaşlar. Onun işi sahnede. Tabii ki de işini yapacak. Ertesi günü yapmamış ya bu işini. Yani onun işi, bir memur iş yerine dönüyor. Şimdi kendimle ilgili bir örnek vermek istemiyorum burada. Özel hayatımı paylaşmak istemiyorum ama herkes işine bir şekilde dönmek zorunda kalıyor. Çünkü o acıyla baş etmek zorunda olduğu gerçeğiyle yüzleşiyor. Ve tamamen unutması zaten imkansız ama o acıyla yaşamaya devam etmeyi öğrenmesi gerektiği için. Bakın, sigarayı bırakma videomu biliyorsunuz. Bırakayım buraya da. Neydi? Videoları böyle doktorla sigarayı bırakma aşamamda, o videoda söyledim hatırlamıyorum ama burada söylemiş olayım. Sigarayı bırakma aşamalarımı da işte kendimi hazırlarken böyle okuduklarım falan var arkadaşlar. Okudum bir yerde. Vücut kendini direkt toparlamaya başlıyor. Bakın arkadaşlar, direkt toparlamaya başlıyor. Beyin, bilinçaltı hep iyileşmeye yöneliyor. Bilinçaltı hep iyileşmeye yöneliyor. Bir üzüntü yaşadığımız zaman bunu fiziksel olarak da yaşıyoruz. Bakın, fiziksel olarak da. Biz kadınlar çok iyi biliriz. Anında regl düzeni falan, her şey oynar, erken gelir, geç gelir. Direkt oradan başlar çünkü fiziksel olarak bu bize yansıyor. Ve vücut direkt onu toparlamaya çalışıyor. Bunu da bir yerde buna benzetebiliriz aslında. Yani bakın, burada biraz şöyle, herkes kendi kapısının önündeki çöplüğe bakması lazım. Ben burada bu kötü yorumları yazan insanların asla kötü insanlar olduğunu bu arada kesinlikle ama kesinlikle düşünmüyorum. Safiye Soyman'a o yorumları yazanların kötü insanlar olduğunu düşünmüyorum. Burada çok ciddi anlamda empati yoksunluğu ve düşüncesizlik görüyorum. Bakın, düşünemiyor. Yani o yorumu yazan insan böyle bir acıyı yaşamadığı için empati kuramıyor ve düşünemiyor. O yetiye sahip olmadığını düşünüyorum. Yani lütfen bana kızmayın ama hani düşünemiyor, bilemiyor, beceremiyor, anlayamıyor, kafasında yerleştiremiyor ve dışarıdan bakıyor. Direkt dışarıdan gördüğü gibi yorumluyor gibime geliyor bana. Yani düşünemiyor şeklinde yorumluyorum. Yoksa hiç kimsenin ben bu kadar kötü olduğuna inanmıyorum, inanmak istemiyorum canlarım. Kesinlikle ama kesinlikle Safiye Soyman'ı da hani haklı buluyorum. Yaptığı hareketi de doğru buluyorum. Çünkü bir şekilde hayata tutunmak zorunda. Çünkü dünya dönmeye devam ediyor canlarım. Diyorum ve arkadaşlar, güzel habere gelelim. Beril Pozan ve
Ersin Yazıcıoğlu sonunda evlendi arkadaşlar. Ben bu düğünü bekliyordum, istiyordum, görmek istiyordum bir an önce. Zaten bu yaz adam akıllı düğün olmadı. Şöyle bir güzel bir görelim diyordum ya. Güzel bir gelin görelim, güzel bir damat görelim. Arkadaşlar o kadar yakışmışlar, o kadar tatlıydılar. Ve Beril Pozan o kadar duru su gibi bir güzelliği vardı ki. Çok beğendim, çok yakıştırdım. Harikaydılar. O heyecanları, o muhabir arkadaşlarla olan o konuşmaları, kıpır kıpır oluşu falan çok tatlı değil miydi ya? Yani bilmiyorum, bana o kadar tatlı geldiler ki. O işte çok samimiydiler. Beril diyor ya orada arkadaşlar. Hani böyle güzel bir günde benim yanımda olmanız. Hani düğün insanla olur çünkü bakın. Düğün günü kalabalık olur ya. Bir düğün evinin bir şeyi vardır. O düğün ortamının bir havası vardır. Kalabalık olması lazım. İnsanlar olması lazım. Şeyma Subaşı'nın yaptığı düğün gibi kesinlikle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz Türk'üz. Bizim örf ve adetlerimiz var. Buna uygun olması gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun, hangi pozisyonda, hangi statüde olursa olsun elbette ki belli, bakın standartlar değişebilir ama sonuç olarak Ankara havasına bağlıyoruz. Çifte telliye bağlıyoruz. Kendi havalarımıza ve halaylarımıza bir şekilde bağlıyoruz ya konuyu. O sebepten dolayı o birinin halleri falan çok tatlıydı. Tabii ki de bütün Yalı Çapkını ekibi oradaydı arkadaşlar. Bütün Yalı Çapkını ekibi oradaydı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de oradaydı. Ve de sonunda arkadaşlar o kadar ayrıldık küstü haberlerinden sonra aynı karede gördük. Bakın ben sana ne dedim? Bir ay veriyorum. Bakın burada da size söylüyorum. Bir ay veriyorum. Dizi başlar, ilişki başlar. Biz ne zaman görürüz? En fazla aradan belirli bir süre geçer. Bir iki hafta şak diye bir yerde de görürüz arkadaşlar. Çünkü bir ilişki bittiği zaman atarlı giderli sözler devam ediyorsa duygu bitmemiş demektir ki duygunun bitmediği de zaten gayet de belliydi. Çünkü benim hissettiğim yarım kalmışlar var. Yarım kalmışlıklar vardı. Yani o sebepten dolayı ben onların barışacağını düşünüyordum. Saçma sapan bir triple bitti bir de. Saçma sapan bir triple bitti. Elbette barışacak arkadaşlar. Bakın dediğim gibi ne diyorum size? Bir ay veriyorum. Barışmalarından bize haberinin de gelmesine arkadaşlar. Dizi başlar, birkaç hafta sonra bize haber verir. Çünkü bittikten sonra atarlı giderli paylaşımlar devam etti canlarım. Benim hissettiğim o. Yani hiçbir şey mi olmadı? Hiçbir bahanem mi yok? Hiçbir ipucu mu yok? Ben öyle hissediyorum. Arada buraya da yazıyorum arkadaşlar. Benim hissettiğim bir ay içerisinde barışırlar. Dizi başladıktan birkaç hafta sonra da bir yerlerden haberlerini alırız canlarım. Sizin yorumlarınız neler? Hepsini de yorum kısmına bekliyorum canlarım. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlara yazın. Aldığınız bir duyum varsa ve benim atladığım bir şey varsa yorumlara yazın canlarım. Bir haber aldıysanız, fotoğraf, video varsa da bana Instagram DM'den mutlaka ama mutlaka mesaj atın. Instagram hesabımda şöyle bırakıyorum canlarım. Abone olmayı, yorum yapmayı, zili açmayı unutmayın. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.